Örgülerden Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda bu minicik böyle puf puf yumuşacık bir yeni doğan bebek patik modelinin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Gerçekten çok güzel. Ayakta da çok hoş duran bir model oldu. Tabanını bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Yeni doğan bebekleriniz için uygundur. Ölçüleri diğer ayak numaraları için ilmek sayılarını arttırarak yapabilirsiniz. İğnem var 1 adet. İpim patiklik ip. Şişlerim var 3 milimetre. Şimdi patiğimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Öncelikle şişimize ilmek atarak başlayacağız. İlmek atacağım miktarda ipimi böyle bırakıyorum. İpimi boynuma atarak örüyorum ve ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Bir tane ilmeği atalım. 51 adet ilmeğimi şişime attım. Bu patiğimize başlarken tek ilmeklerle başlayalım. 51, 53, 55, 57, 61, 63 bu şekilde olabilir. Şimdi ilk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Bu arada örgümün şu an arka yüzündeyim. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar bu şekilde ters olarak örmeye devam edelim. Son ilmeğime kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya attım. Son ilmeğimi şöyle düz olarak ördüm. Her zaman son ilmeği düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum ve kenarlarımız daha düzgün çıkmış oluyor. Bakın şu an örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden bu şişime aldım. Diğerlerini yine ters olarak örüyorum. Bakın ilmeğimi böyle önden alıyorum. İpi şişimin üzerine atıp ilmeğin içinden çıkartıyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve bu şekilde haroşa sırasını oluşturuyorum. Bir diş haroşa sırasını şu an oluşturuyoruz. Böyle ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim ve haroşa örgümüzü oluşturalım. Ben bu şekilde haroşa örgüyü oluşturuyorum. Toplamda 5 diş haroşa sırasına tamamlayalım. Evet, 5 diş haroşa sırasını tamamladım. 1 2 3 4 5. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi 3'e böleceğiz örgümüzü. 21 ilmek bu tarafta, 9 ilmek ortada, 21 ilmek bu tarafta kalacak. Şöyle göstereyim bakın. 21 ilmek bu tarafta, 9 ilmekle buradaki Selanik örgümüzü kuracağız. Yine 21 ilmek bu tarafta, buradaki 21 ilmek azalarak ilerleyecek yukarıya doğru. Şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle 21 tane ilmeğimi bu şişime alıyorum. Yine ters olarak örüyorum. Sayarak gidelim. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ipimi geriye attım. 9 tane ilmeğimi bir düz bir ters öreceğim. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. 2 bir düz ördüm. 3 bir ters ördüm. 4 bir düz 5 bir ters 6 bir düz 7 bir ters 8 bir düz 9. Bakın 9 tane ilmeğimi bir düz bir ters olarak ördüm. Bir düzle başlayıp bir düzle bitirdim. Şuradaki ortada 9 tane ilmeğim var. Şimdi burada 21 tane ilmeğim kaldı. Bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18
20, 21. Bunları ters olarak örelim. Ve sıramızı tamamlayalım. Şimdi tekrar edelim. Örgümüzün ön yüzünde 6. sıramızı örerken 21 ilmeği ters ördüm. Sonra ortadaki 9 tane ilmeği bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak ördüm. 21 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Yine 21 tane ilmeğimi örerek bu şişimi alıyorum. Yine ters olarak örüyorum. Evet, 21 ilmeğimi ördüm ters olarak. Şimdi 9 tane ilmeğimin ilkini örüyorum. Bakın, ortadaki 9 tane ilmeğimin ilk ilmeğini ters görünüyor. Ters örüyorum. İkinci ilmeği düz görünüyor. Onu bakın düz olarak örmüyorum. Bir alttan batarak Selanik örgümüzü yapıyoruz. Şuradaki delikli kısma batıyorum. İlmeğin içine değil, buraya alt kısma batarak düz olarak ördüm. Sıradaki ters, onu ters ördüm. Sıradaki bakın düz, onu ilmeğin içine değil bir altına batarak düz ördüm. Sıradaki ters, onu ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz, böyle bir altına batarak düz olarak ördüm. Sıradaki ters, onu ters ördüm. Şimdi şöyle ortadaki ilmeklerimiz, bakın şunlar da 2, 4, 6, 7.'yi örmüşüz. Bakın 8.'yi düz örmüyorum. Bakın düz görünüyor. Bir alttan batarak düz ördüm. Ters ördüm. Şöyle yine sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Bakın 9 tane ilmeğimi örmüş oldum. Şimdi burada 21 tane ilmeğim kaldı. Onları da yine ters olarak örüyorum. Sıranın sonuna kadar gidelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın ortadaki 9 tane ilmeğimin görüntüsü ortaya çıkmış oldu. Selanik örgü. Şimdi tekrardan ilk ilmeğimi şişime aldım ve ilmeklerimi örerek gidiyorum. Bu sefer böyle örmeye devam edelim ters olarak. 19 tane ilmeğimi ördüm geldim. Şimdi 20 ile 21. ikisini birlikte ters örüyorum ve bir ilmek eksiltmiş oldum. Buradaki 9 tane ilmeğimden önce ortadaki. Şimdi ipimi arkaya atarak bakın 9 tane ilmeğime geldim. Şöyle göstereyim. Onları Selanik örgü modelini uygulayacağız. Düzleri bir altından batarak öreceğiz. Tersleri normal yine ters olarak öreceğiz. Düzü bir altından batarak öreceğiz. Tersi ters öreceğiz. Evet, düzlerimi bakın ilmeğin içinden değil bir altından batarak örüyorum. Tersimi ters ördüm. Sıradaki düzümü bakın şöyle ilmeğin içine batmıyorum. Bir alt kısmına batıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Onu ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Bu bizim 9. ilmeğimiz. Onu da alttan batarak düz ördüm. Bakın şöyle ortadaki ilmeklerim ortaya çıkmış oldular bakın. Düzle başlayıp düzle bitiyor. 2, 4, 6, 8, 9. Bu ilmeklerimiz patiğimizin örgüsü boyunca böyle orta kısımda aynı gidecek. Fakat şu kenardaki ters ilmekler azalarak gidecek. Her ön sırada bakın birinci ilmekle ikinciyi ters olarak ördüm. Sonra geriye kalan ilmeklerimi tek tek ters örüyorum. Böyle tek tek örelim. Sıranın sonuna gidelim. Örgümüzün şu an ön yüzündeyiz. Evet, örgümün arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde yine burada bir ilmeğimizi kesmiştik.
20 tane ilmeğimiz kalmıştı. Onları örerek bu şişimize alalım. 20 tane ilmeğimi şişime aldım. Şimdi bu ortadaki 9 tane ilmeğin ilk ilmeğini öreceğim. İlki ters olarak ördüm. İkincisi bakın düz, alttan batarak düz örüyorum. Tersi ters, düzleri alttan batarak düz örüyoruz. Tersi ters, düzleri şöyle alttan batarak düz örüyoruz. Tersi ters, düzleri alttan batarak düz örüyoruz. Yine tersimizi ters örüyoruz ve geriye kalan 20 tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Kesme işlemi örgünün ön yüzünde, arka yüzünde yok. Şimdi tek tek ilmeklerimizi örelim ve örgünün ön yüzüne geçelim. Evet, örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın Selanik örgümüz ortaya çıkmaya başladı. Böyle 1, 2, 3, 4, 5 tane böyle direk şeklinde gidecek. Şöyle bakın şu kabarıklıklar. Şimdi yine ilmeklerimi öreceğim. 18 tane ilmeğimi örerek bu şişimi alıyorum. 19 ve 20. ilmeğim, ikisini birlikte öreceğim. İlmeklerimi tek tek örerek aldım. Bakın 19 ve 20. ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum ve bir ilmek daha eksiltmiş oluyorum. Sonrasında Selanik örgüm, bakın düz ilmeğimi alttan batarak düz, tersi ters, düz ilmeği alttan batarak düz, tersi ters. Bu ortadaki 9 tane ilmeğimiz bu şekilde olacak. Düzleri bir alttan batarak öreceğiz. Tersleri normal ters öreceğiz. Düzleri şöyle bir alttan batarak düz öreceğiz. Ve burada da birinci ve ikinci ilmeği, bakın 9 tane ilmeğimi ördükten sonra buradaki 20 tane ilmeğimin birinci ve ikinciyi ters örüyorum. İkisini birlikte. Sonra tek tek örüyorum. Her ön sırada bu işlemi yapacağız. Şuradaki ortadaki 9 tane ilmeği örmeden önce 2 ilmeği birlikte ters öreceğiz. Ördükten sonra 2 ilmeği birlikte ters öreceğiz. Bunu her ön sırada yapacağız. Şimdi ilmeklerimi tek tek öreceğim. Sonra örgümün arka yüzüne geçeceğim. Örgünün arka yüzünde ilmekleri tek tek öreceğiz. Selanik örgüyü Selanik örgü, tersleri ters olarak öreceğiz. Düzleri Selanik örgü olarak öreceğiz. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi bakın şu Selanik örgü kısımları kaç tane olmuş burada sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Böyle 9 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şu bakın kabarık olan düz örgüleri saydığımızda 9 sıra yapmış oluyoruz. Ve bu kenarda 21 ilmekle başlamıştık. Şurada 21 tane ilmeğimiz vardı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ilmeğim kalana kadar böyle eksilterek ilerledim. Yine aynı şekilde bu kenarda da 13 tane ilmeğim var. 13 ilmeğim bu tarafta, 13 tane ilmeğim bu tarafta. İkisi 26 ilmek yapıyor. 9 tane de ortada var. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 tane ilmeğim oldu toplamda. 51 ilmekle başlamıştım. 35 ilmeğe düşürdüm. Şimdi buradan sonra artık Selanik örgü modelimizi bırakıyoruz. Hiç artma, eksiltme yapmadan 3 diş haroşa sırası örelim. Yani ilmeklerimizi örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sıralarını oluşturalım. Toplamda 3 diş haroşa sırası örelim. Bakın buradaki ilmeklerimizi de artık hep ters olarak öreceğiz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, bakın 3 diş haroşa sırası da 35 ilmeğimle ördüm. Şimdi buradan sonra şu delikli kısımlarını yapacağım. Ben böyle bir kurdale geçirmiştim. Sizler dilerseniz böyle kendi ipinden de bağcık yapabilirsiniz. Dilerseniz bağcık kullanmak istemiyorsanız bu delikli kısmı yapmadan sadece haroşa sıralarını örebilirsiniz. Şimdi o delikli kısmı nasıl yaptım? Şöyle ilk ilmeği örmeden aldım.
İkinciyi ters ördüm. Sonra tığıma ipimi böyle bir doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Böylece bakın şöyle delikli kısımları oluşturuyoruz. Bir dolayıp 2 ilmeği ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Evet, bakın sırayı tamamladım. Yine böyle tamamlayınca ilmekleri sayalım. Hiç artma eksilme olmasın. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtiğimde ilmekleri hepsini böyle ters olarak öreceğim. Artma yaptığım ilmekler de dahil. Ve bu şekilde bakın artma yaptığım diyorum. Doladığım ilmekler de dahil. Bakın doladığım ilmeği de örüyorum. Bakın bu şekilde delikli kısımlar oluşmuş olacak. Böyle ilmeklerin tamamını örelim. Sonra 2 diş haroşa sırası daha örelim. Ve üçüncüyü örerken ilmeklerimizi birlikte kapatalım. Evet, bakın 2 diş haroşa sırasında ördüm. Şimdi ilmeklerimi kapatacağım. Bu uzunluğu istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha fazla sıralarını örebilirsiniz. Ben burada bıraktım. Şimdi 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe geçiriyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Bu işlemi tüm ilmeklere uygulayalım. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da 2 defa ters olarak ördüm. Ve ipimi biraz uzun kesiyorum. Dikmek için kullanacağım. Şimdi iğneme ipimi geçireyim. Şimdi ipimi iğneme geçirdim. Şöyle tersini çevirdim. Şöyle buradan dikmeye başlayalım şöyle. İki uç kısmı birleştirdikten sonra bakın şu kenardaki ilmeğin şöyle iç taraflarına batarak dikiyorum ve yumuşacık örgü gibi bir dikiş elde ediyoruz. Şöyle bakın, böyle değil, bu şekilde karşılıklı böyle ilmekleri alalım, buraya kadar dikelim, şu uç kısma kadar. Evet, bu uç kısma geldim, sonuna kadar dikmedim. Burada şöyle ilmekleri alıyorum, bakın tek taraflı. Böyle bunları bir atlayarak da alabilirsiniz. Böyle diker gibi gidiyorum. Burada hafif bir büzme işlemi yapacağız. Böyle parmak uç kısmında sivrilik olmasın diye bunu yapıyorum ben. Şöyle büzdüm. Büzdükten sonra şöyle bir kez dikelim. Şöyle ipimizi düğümleyelim. Şöyle aralardan geçirerek ipimizi de gizleyelim. Patiğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Düz tarafını çevirelim. Bakın uç kısmını göstereyim. Bu şekilde patiğimizi bitirdik. Şimdi manken ayağımızı da bir giydirelim. Ve böyle sade haliyle görelim. Bakın bu şekilde. Taban kısmı. Şu delikli kısımlarından kendi ipinden de bağcık yapabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde kurdale de geçirebilirsiniz. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bir örgünün ve bir modelin daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim.